Evet sevgili dostlar, bir karavanlı teknik serisi videosuyla yeniden karşınızdayım. Bu videomuz bence en hayati videolardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Gerçi karavan teknik serisi videoların tamamı bence önemli videolar ama bu video en hayati videolardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Yani hayat kurtaracak bir video olduğunu düşünüyorum. O yüzden mümkünse videonun sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Ve bununla ilgili yeni karavana başlayan ya da karavanla ilgili fikirleri olan arkadaşlarınız varsa önünüze düşmüştür. Onları lütfen paylaşın. Gerçekten çok önemli bir video. O zaman başlıyorum. Bizim için en önemli konulardan bir tanesi olan güvenlikle alakalı bir konu işleyeceğiz. Bu güvenlikle ilgili konumuz şu: karavanlı güvenli seyahat. Hem karavanın kendi güvenliği hem yolculuk güvenliğini içerecek bir video olacak. O zaman kısa bir şekilde videoyu sonlandırmaya çalışacağım. Hızlı bir video olmasını planlıyorum. Bakalım elimden geldiğince kısaltacağım. Umarım olur. Öncelikli olarak karavanda seyahat ederken yapmamız gereken, seyahate başlamadan önce yapılması gereken bazı güvenlik önlemleri var. Bunlar bizim için de diğer insanlar için de çok önemli konulardan bir tanesi. Bu konulardan birincisi nedir derseniz yükleme konusu. İnternette videoları görmüşsünüzdür. O video telifli değilse ekleyeceğim. Telifliyse de siz biliyorsunuz hani oyuncak arabanın arkasına bir yükleme videosu. Arka taraftaki yükle ön taraftaki yükün farkıyla alakalı bir video. O video aslında birçok şeyi açıklayan bir video ama o video biraz eksik bir video. Nedir o eksik olan kısmı? Yükleme ile ilgili dengeyi orada aslında tam belirtmediği bir nokta var. Çok doğru olan bir konu şu: karavanın arkasına yüklenmez. Şöyle bir durum var. Karavan iki tekerlek üzerinde duran, dengeli durması gereken bir alettir. Yani karavanın ön yüküyle arka yükü arasında belli bir oran olması gerekiyor ve bu yüklemede belli bir fizik kanunlarına dayalı olarak yüklemesi gerekiyor. Ama basit özetlemek gerekirse karavanın arka tarafında ağır hiçbir şey bulunmaması gerekiyor. Karavanın ağırlık yükü tekerleklerden öne doğru hareket etmelidir. Ama en ağır taraf tekerleklerin üzeri olmalıdır. Çeki okuna uygulanan kuvvet diye bir kuvvetimiz vardır bizim. Güvenli seyahatle ilgili. Bunlar araçların çeki topuzlarının üzerinde yazar. 60 kilo, 75 kilo, 95 kilo gibisinden. Bu aynı zamanda sizin karavanınızda da var olan bir bilgidir. Bu karavan tam yüklü seyahat sırasında çeki topuzuna 65 kilo yük bindirecektir gibi bir tabir bulunur. Bu şu demek: karavanınızın tam çeki topuzunun üzerinde binen yük, oradaki aracınıza binen yük 65 kilo olmalıdır. Çok düşük bir rakam gibi geliyor olabilir ama şöyle hesap edin: bu karavan dengede bulunmak zorunda olan bir alet ve öne doğru ağırlığı karavanın maksimum hem çeki topunuzda hem karavanda belirtilen maksimum ağırlıkta olması gerekiyordur. Biz bunları referans alaraktan karavanı yükleme yapacağız. Tabii ki çekme karavanda mümkün mertebe biz yükleme yapmayı önermiyoruz. Yani çünkü hem çekme karavanların kendi ağırlık kapasiteleri belli bir sınırdadır, hem de ne kadar ağır olursa sizin seyahat konforunuz, yakıt tüketiminiz o kadar artacaktır ve güvenliğinizle ilgili sıkıntı olacaktır. O yüzden genel olarak aslında yüklemeyi önermiyoruz. Zaten Towcar sitesi bir karavan kullanıcısının karavanı hareket halindeyken bindirdiği yükün 150 ile 200 kilo olduğu ile ilgili bir bilgi verir bize. Biz de o referansla hareket etmemiz gerekiyor ve bu da zaten 3 aşağı 5 yukarı tüpümüzü koyduk, kıyafetlerimizi koyduk, buzdolabımıza bozulmayacak bir malzemeyi koyduk dersek zaten ortalama olarak 150 kiloya vesaire falan geliyor. Biz karavanımızı nasıl yükleyeceğiz? Ağır bir ürünümüz varsa, aslında şöyle daha temelden gelirsek bu konuya, karavan üretilirken karavanın tam dingil kısmına ağır ürünler gelecek. Bu ağır konular nedir? Akümüz, tentemiz, buzdolabımız en ağır ürünler olduğu için bunlar tam dingil kısmını zaten doldurmuş olacak. Biz de yüklemeyi o yüzden öne doğru yapmamız gerekiyor. Biz tüplüye ya da yatak altımız ön taraftaysa yatak altına basit ağırlıkları koyaraktan ağırlık dengesini karavanda tutturabiliriz. Bu ağırlık dengesiyle ilgili kendinizce alacağınız, test edebileceğiniz yöntemler: bir ağırlık çubuğu diye bir çubuk vardır. Onu ekliyorum şu an, zaten siz göreceksiniz. Basit bir ürün, ucuz bir ürün, onu kullanabilirsiniz. Ya da böyle tecrübenize dayanaraktan da hareket edebilirsiniz ama bu tecrübeniz varsa yapacağınız bir şey. Yoksa, zaten hiç tecrübeniz yoksa karavana yük bindirmeyin, karavana yükleme yapmayın. Yani
Sandalyenizi koyun, mangalınızı koyun, bırakın başka bir şey yükleyin. Yükleme ile ilgili bir diğer konu da yüklemeyi dingilden öne doğru ve ağır ürünü aşağıdan yukarı doğru yapmamız gerekiyor. Yani çok ağır bir ürünü yukarı koyarsak da karavanın dengesi çok bozulacaktır. Yakın zamanda kendi karavanını üreten bazı arkadaşların yaptığı gerçekten saçmalık diyeceğim konular vardı. Onları gördüm. Bunlar nedir derseniz, karavanın arka tarafına ev tipi split klimanın dış ünitesini koymak, karavanın tepesine su deposu koymak gibi gerçekten böyle alakasız şeyler yapmışlardı. Bunlar gerçekten olmayacak şeyler. Hani ağırlık konusu gerçekten bizim için hem sürüş konforumuz hem diğer insanların hayatıyla ilgili gerçekten çok önemli bir konu. O yüzden bunun yüklemeye çok dikkat etmeniz gerekiyor ve dediğim gibi mümkün mertebe karavanda hiçbir şey bırakmayın. Uzun seyahatlerinizi yapıyorsanız, çok konaklama seyahat yapıyorsanız kıyafetlerinizi koyabilirsiniz. Buzdolabınıza bazı şeyleri koyabilirsiniz ama onlarca karavana başka bir şey yüklemeyin. Bir diğer konumuz da tabii ki dolaplarımız. Bazı karavanlarda tüm dolaplar kilitli olabiliyor. Bazı karavanlarda bazı dolaplar kilitli oluyor, bazı dolaplar kilitli olmuyor. Mesela bizim karavanımızda şu dolaplar kilitsizdir. Beyaz renkli olan dolaplar kilitlidir. Bir şey koyacaksak hala biz kilitli dolapları koyuyoruz ve bu dolapları koymuyoruz. Bunlar zaten çok kolay açılan dolaplar değil ama gene de güvenlikle alakalı önemli konu. Çünkü karavan hareket halindeyken çok ciddi aslında sallanan ve içeri çok fazla hareket olan bir ürün ve karavana bindiğiniz zaman bütün malzemeleriniz yerde olabilir. Hem can sıkar hem güvenlikle ilgili sıkıntılar yaşatır. Çünkü uçan bir malzeme, bir ani durumda hareket eden bir malzeme karavanın dışına çıkabilir, karavana zarar verebilir. Üçüncü konumuz, eğer karavanınızda aktif bir gaz sistemi varsa, bu aktif gaz sisteminden kastım şudur. Karavanınızda birkaç noktada LPG ile çalışıyorsa zaten büyük bir ihtimalle Avrupa bir karavan kullandığınız anlamını çıkartabilirim ve birçoğunda zaten gaz kesme mekanizması bulunmaktadır. Ama gene de biz ona güvenmiyoruz. Ne yapıyoruz? Karavanın tüm gaz kilitlerini kapataraktan gazı kesiyoruz. Bu nedir? Gaz zaten tüplükte bir gaz kapama vanamız var. Oradan gazımızı kapatıyoruz. Daha önceki videolarda gösterdiğim bir konu, birçoğunda genelde ilk çekmecede olan gaz vanalarımız. Burayı kapatıyoruz ve bu şekilde yolculuk yapıyoruz. Gaz konusunu da anlattıktan sonra diğer önemli güvenlik konumuz da tabii ki elektrik sistemi. Mümkün mertebe eğer imkan dahilindeyse en güvenli yöntem karavanın elektriğini komple kesmektir. Bu da şudur. Sizin karavanınızda farklı yerlerde olabilir. Bizim şu solumda gördüğünüz dolabın altında bir tane kesici şartel vardı. Oradan şarteli kapatmak. Bu karavanın içindeki tüm elektrik tesisatının hareketini kes. Tabii ki şöyle bir gerçek de var. Biz hareket halinde buzdolabımızı soğuk tutmak isteyebiliriz. Ya da karavanımızın aküden, alternatörden şarj olmasını isteyebiliriz. O zaman tabii ki bu çok isteyeceğimiz bir şey olmaz ama mümkün mertebe karavanın elektriğini keserekten hareket etmek daha avantaj sağlayacaktır. Her zaman imkan dahilinde değildir ama şöyle diyelim. Özellikle dağ yolu gibi bozuk yol veya sıkıntılı bir yerden geçiyorsanız karavanın elektriğini garanti olsun diye kesin ki oluşabilecek bir hasarda kısa devre yapmasın. Çünkü daha önceden de sizlere bahsettiğim gibi 12 volt düşük voltaj yüksek amperli çalışan bir sistemdir. Amper ne kadar yükselirse arklar o kadar şiddetli olacaktır. Isınma o kadar fazla olacaktır. O yüzden elektriği mümkünse kesmek daha doğru bir tercihtir. Ama mümkün olmadığını ben de aktif kullanıcı olarak söyleyebiliyorum. Her zaman mümkün olmuyor. Diğer konuya gelirsek o da şudur ki su. Su depolarımız bizim çekme karavanlarımızda eğer doğru yapılmış bir çekme karavansa çok yüksek kapasiteli bir su depomuz yoktur. Örnek vermek gerekirse bizim karavanımızda 45 litre bir su deposu var. Bir önceki karavanımızda da 45 litre su deposu vardı. Baktığımız zaman suyun öz kütlesinin 1 olduğunu biliyoruz ve 45 litrelik bir suyun 45 kiloya tekabül ettiğini biliyoruz. Bu basit fizik. Ama bizim burada atladığımız noktalardan bir tanesi şu. Su depomuzdaki su hareket halindeyken ileri geri sağa sola hareket yapacaktır. Bu da iki tekerlek üzerinde bulunan bir karavanın dengesini bozacaktır. Ve inanın kullanan arkadaşlar, test etmiş arkadaşlar da onaylayacaktır. Gerçekten su deposu dolu bir şekilde hareket etmek inanılmaz derecede fark ediyor. Bazen kamp alanlarına girmeden önceki videoları izleyenler bilir, biz genelde kamp alanlarında kamp yapmayı, serbest alanlarda kamp yapmaya çalışırız ve bu sebeple
su ikmalini başka noktalardan genelde yapıyoruz ve bu 1 kilometre, 2 kilometrelik mesafelerde çözmeye çalışıyoruz. O 1-2 kilometre o kadar fark ettiriyor ki bu taşıma sırasında, hareket sırasında bizi. İnsan gerçekten fark ediyor buradaki ağırlığın aslında sadece ağırlıkla alakalı olmadığını ve dengeyle alakalı olduğunu. O yüzden su konusu önemli. Zaten elektrik sistemini kapattığınız için büyük bir ihtimalle su tesisatınızda bir sızıntı oluşmayacaktır. Tabii ki su deponuzda su yoksa. Bu sebepten dolayı su depomuzu boş bırakırsak hem güvenli, hem dengeli, hem konforlu bir seyahat gerçekleştirmiş olacağız. Bir diğer konuya gelirsek tabii ki biz başladık. Seyahatle ilgili güvenlik önlemlerimizi, hareket sırasındaki güvenliklerimizden bahsettik. Bir de karavanımızın kendi güvenliği var. Bu da işte bizim karavanımızı çalınmadan, zarardan, dış etkenlerden koruyan basit önlemler. Tabii ki dış etkenlerden olan konulara girmiyorum şu anda. Sadece ben hırsızlıkla ilgili konuları anlatmak istiyorum. Burada yapabileceğimiz aslında konular basit. Ben her videoda söylediğim gibi karavanımızda bir stabilizatör olması gerekiyor. Stabilizatör bizim yolculuk sırasında aracımızın hareketiyle ilgili şu kırılma hareketini yapmasını engelleyen bir aparattır. O yüzden bizim yolculuk sırasındaki güvenliğimizi arttıran bir konu. Bunu zaten bir sürü kez anlattığım için tekrar anlatmıyorum. Ama stabilizatörün çok daha önemli bir opsiyonu ve bir güvenlik faktörü vardır. O da şudur ki stabilizatörlerimize biz araç çeki topuzuna bağlıyken kilit takabiliyoruz. Bu hem Knot'ta hem Alco'da yapabildiğimiz bir şey. Knot'takini zaten daha önceki videolarda gösterdim. Şurada size koyacağım şimdi. Aynı zamanda Alco'da da daha farklı olarak gene burada gördüğünüz bir güvenlik sistemi var. Bu kilit sayesinde karavanımızı aracımızdan sökülmesi imkansız hale geliyor. Daha geçen senelerde belki sizin de önünüze düşmüştür. Bir video vardı. Kırıkkale tarafında bir kişi, bir arkadaşımız karavanını benzinlikte dinlenme istasyonunda aracını bırakıyor, içeriye gidiyor, yemeğini yiyor ve karavanını araçtan söküp başka bir arabaya bağlayıp götürüyorlar. Eğer ki o arkadaşımızın karavanında bir stabilizatör ve onun uygun bir kilit sistemi olsaydı sökemeyecekleri için rahat bir şekilde yemeğini yerdi. Çok önemli bir konu. Biz çünkü karavanlarımızı dinlenme tesislerinde gözümüzün arabayla sadece gittiğimiz yerlere bırakamıyoruz. Daha uzak alanlara bıraktığımız için bir yürüme mesafemiz, biraz mesafemiz oluyor ve gözümüzün arkada kalmaması gerekiyor. O yüzden hem stabilizatör sizin sürüş sırasında güvenliğinizi sağlar hem de park alanındayken güvenliğinizi sağlar. O yüzden stabilizatör alın. Aldıktan sonra da onun üçlü kilit sistemini kullanaraktan karavanınızı güvenli hale getirin. Ve diğer tabii ki konulardan bir tanesi de camlarımızın, hekimizin ve kapımızın kapalı ve kilitli olması. Hani bunların kapalı olması hem açılıp zarar vermemesi hem de dışarıdan birisinin karavanın içine girip ya da karavanın içinden bir malzemeyi almaması meraklı kişileri karavandan uzak tutar. Bunu zaten söylemiyorum. Herkes bunu yaptığını düşündüğüm bir konu. Diğer önemli konu da dıştan kasetli tuvalet kullanan arkadaşlar için. Arkadaşlar dıştan kasetli tuvaletlerin kilitlerini yolculuk sırasında kilitli tutalım. Çünkü maalesef ki dünyada da ülkemizde de kaset çalınıyor. Yani ne yapılıyor bununla? Neden buna ihtiyaç var derseniz arkadaşlar bunların bir piyasası var. Çünkü temizleyip satılabiliyor, ömürleri bitebiliyor. Bazen kasetlerde sorun olabiliyor. Tüm sistemi değiştirmektense kaset daha düşük maliyetli bir sistem. Ama gene de bizim sıfırdan almak istediğimiz zaman o kadar da ucuz şeyler değil. Çünkü dıştan kasetli tuvalet bugün 15-18 bin TL civarında bir fiyata tekabül ediyoruz ortalama olarak. Kaseti de kendisi olarak baktığımız zaman 4-5 bin liraya mal oluyor. Bugün 30 Ağustos tarihi olarak varsaydığımız zaman bu 120-200 euro civarında bir fiyata tekabül ediyor ve çalıyorlar. Özellikle mesela yurt dışında seyahat eden arkadaşlarımız İtalya'da başlarına çok geldiğini, Türkiye'de de özellikle Akdeniz bölgesinde karavancılığın daha yoğun olduğu bölgelerde başlarına geldiğini söylüyor. O yüzden dıştan kasetli tuvalet kullanan arkadaşlar kesinlikle kasetlerini kapalı bir şekilde bıraksınlar, kapalı bir şekilde tutsunlar ve bunu gözden atlamasınlar çünkü ciddi maliyetler bunlar. Genel olarak konuları topladığımı düşünüyorum. Elektrik sisteminin güvenliğini aldık, kendi yolculuk güvenliklerimizi aldık, yükleme güvenliklerimizi aldık.
karavanın kendi hırsızlığa karşı güvenliklerini aldık ve videoyu kapatabiliriz artık. Dediğim gibi bu video güvenlikle alakalı önemli bir videoydu. Eksik gördüğünüz, atladığım bir nokta varsa lütfen yorumlara yazın ki onun da videosunu çekip diğer arkadaşlarla bunları paylaşabilelim. Ve beğendiyseniz kanala abone olup bizlere yorum yazıp destek verirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.